Jilete dönmüş bak. Çıtırdıyor, çıtırdıyor. Buyur, yatak ne halde? Temizleyeyim. Tabii. Bu yataktan ayrılmayın ha. Buna bir yatak yorgan lazım. Ya da yastık, yorgan, piko takımı. Görünüyor mu kameradan? Çok netlem. Heh, aynen usta. Çok doğru yaptın şu an. Usta. Tuttuğum yere bak, buraya bak. Çok kötü. Bugün E60 535 dizel tehlikenin farkında mıyız? Farkındayız arkadaşlar. Güçlü bir motor, 6 silindir M57 çift turbolu bir araçla beraberiz. Müşterimiz Bulgaristan'dan çekiciyle tırla getirdi ve bıraktı. Günü geldi, tarihi geldi. Ta Şubat aylarından bizlere ulaşmıştı ve şu an aracın söküm işlemlerinde. Göstereceğim, aynı zamanda problemin nasıl kaynaklandığını söyleyeceğiz. Araçta yağ bitiyor, gideyim benzinliğe alayım koyayım derken tabi olanlar oluyor. Maalesef aracımızın motoru sökülmesi gerekiyor. Tabi gel böyle, mahalledeki çocuklar zehri küçük yaşta almışlar. Burada da şöyle bir şey karşıladı bizi aracı alırken. 535 dizel 286 beygir diye yapmışlar. Zehri alınmış. Umarım hızlı gitmezler. Diyelim 535'te devam ediyoruz. Motoru sökelim, işlemlere bakalım. Evet, ön tarafına geçtik usta. Bizi Evet, yine 6 yavaş. silindir dizel karşıladı. Evet, yavaş yavaş artık etrafları boşalttık. Emme manifoldundan başlayacağız. Radyatör grupları, klima gazı, su gazı derken yağlar, hortumlar, bunları tamamen etrafı boşalttıktan sonra alt etrafları söküp egzoz grubu motoru tamamen askıya alıp çıkarıp motoru bir pilav tarzında dağıtacağız. Taşına ayaklarsın ya usta bu tip. Evet. Ondan sonra karşımıza çıkan parçaları birlikte göreceğiz. Yağsız kalıp takır takır etmiş. Burada çift turbo görüyoruz. Yani sürekli olarak M57'lerden bahsediyoruz, yapıyoruz ama burada bir farklılık var ve çift turbomuz olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda turbonun buralar arkadaşlar yağ bağlamış görüyoruz. Buralara da müdahale edilecek. Dış tarafta da burada baran işlem yapacak. Temizliklerinde baran üstleniyor. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Aracın ilk olarak gözüme çarpan kısmı, daha önce bir yağ yakma olayı var büyük ihtimalle. Burada bir yan sanayi ürün PVC valfi kullanılmış. Egere ile boğaz kelebeğinin birleştiği noktada bir adet şöyle kelepçemiz var arkadaşlar. Önemli borulardan bir tanesi bu. İlk olarak bu boru sökülüyor. Kelepçemizi tamamen arındırdık. Evet, bu şekilde çıktı. İlk olarak emme manifoldunu alalım ki marşına, şarjına, elektriğine, su hortumlarına her şey meydana çıksın. Emme manifoldunun onluk somunları, cıvataları sökülüyor. Abi somun değil. Devam et. 11'likte somunları mevcut arkadaşlar alt kısımda. İlk olarak üste gelen kısımlar sökülüyor. Tabanca yardımıyla burada basit bir şekilde söktük. Bakın 3. kısımda hava filtresini tutan, daha doğrusu motor kapağını tutan arkadaşlar, sondan 3.'sü bu şekilde takılacak. Yine son 2 kaldı. Devam ediyoruz. Da manifold bağlantıları var arkadaşlar. Bu bağlantıları almadan da manifoldu maalesef alamıyoruz. Yağ çubuğu tutuyor. Alttan solenoid valfinin, işte MAP sensörünün soketleri giriyor. Bunları da ayırmış olduk. 11'i taktık ve alttaki somunlar sökülecek. Aydınlık olması açısından burada kaputumuzu en dik pozisyona kadar çıkardık. Hem görüş açımız. Mercedes olsaydı bu kendiliğinden olacaktı. Orada da farkını koymuş usta Mercedes. Arka taraflara tabanca girmediği için mecburen arkadaşlar cırcır yardımıyla. Evet, gevşettikten sonra kolay bir şekilde artık elle pozisyona geldi. Arkadan gir Baran. Orada enjektörün rail soketinin yanında 11'lik bir somun sökeceksin. 11'lik somun sökülüyor. Onluklar tamamlandı galiba. Arkada bir tane kalmıştı. Ardından tamamen emme manifoldu dışarıya çıkacak. 7 milimetrik. Arkada bir tane onluğumuz vardı. Bu onluğumuzu da şu an söktükten sonra emme manifoldu basit bir şekilde geliyor. Ardından ustamız da mıknatıs yardımıyla sökmüş olduğumuz somunları topladı. Şöyle gösteriyoruz. Onluk cıvata neredeyse söküldü. Manifold boşlaması gerekecek. Tabii hiçbir noktaya zarar vermeden manifoldumuzu almamız gerekiyor ki boğaz kelebeğinin intercooler bölümü de borudan ayrılmış oldu. Boğaz kelebeği manifoldla gelecek. Emme manifoldu bu şekilde gelmiş oldu. Hemen içeriye al Baran. Herhangi bir kurum falan varsa bunların temizliği yapılacak. Silindir kapak bölümü bayağı bir açıldı usta, görüyoruz. Şurada da bir tane contası kalmış, görebilirsek. Şunu alalım istiyorsan. Bakın bunlar önemli o-ringler arkadaşlar. Külbütör kapağını tutmakta yardımcı olan burçlar. Soketi kırık mı bunun? Bakayım, yok kırık. Tam basacağım bir anlayamıyorum. şey yok ki basacağım.
Kırılmış evet. Kırıldığı için Japonlamış olabilirler. Oynuyor. Aynen. Japonlu bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Basma tırnağı yok. Tabii ön tarafı boşaltmamız gerekecek. İlk olarak fan davlumbazımız motor beyniyle beraber geliyor. Bunlarda da büyük problemler olabiliyor. Kırılmalar, Alalım. balanslar yapabiliyor. Suyunu boşaltacağım da alt korumaları alalım. Su kabına düzgün atsın. Evet, suyunu boşalttıktan sonra interkol borularını alacağım. Önce boruyu alırsam içine su doluyor, sonra araç çalışına duman atıyor. Aracımızı kaldırıyoruz ve işlemlere alttan devam edeceğiz. Klimamızın bağlantılarını şu şekilde çıkardık. Diğerini de motora bağlantı noktasından çıkardık. Radyatörümüz de yine sağlam bir noktaya gidiyor Baran Usta. Hemen manifoldumuzun önünde bulunan sıkıntılı olan boruyu çıkarmaya çalışıyoruz. Sekman lead Baran Usta. Tamam, kutumuza atabilirsin. Boru çıktı. Genellikle BMW'lerde şu su borusu çok hastalıklıdır. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Burada yine bağlantı hortum noktaları mevcut. Klipsini kurtardık. Ardından bu sökmüş olduğumuz hortum da yine çıkacak arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde zarar vermeden ustamız yine bunu sökmüş oldu. Radyatör kısımlarını aldığımızda şu şekilde boş bir alana ulaştık. Ön tarafta da alan kazandık arkadaşlar. Ve artı arkadaşlar V kayış bölümünü gördük. Bu aracımızda 2 tane V kayış var. Artı diğer kayışımız klima kompresörünü çalıştırıyor. Burada da pasları net bir şekilde görebiliyoruz. Yağ kaçakları çamurlaşmaya kadar sebep vermiş. Tabi Baran Usta yine bir sekman çıkardı. Yavaş yavaş zarar vermeden bunu da çıkarıyor. Bir tonun sekmanlı Baran Usta da kaybolmasın. Bu şekilde itmiş oldu. Tabii şarjdır, direksiyon pompasıdır. Üst kısımdan alacağız. Tabii kayış çıkaracaktım ama şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Bu yüzden kayış keseceğiz. Kayış değişecek. Bu yüzden bunu keselim arkadaşlar. Kes Baran. Keseyim abi. Ve basit bir şekilde çıktı. Kayışımız değişiyor. Şimdi gergiye basacağız. Kayışı çıkaracak ustamız. Bu kayışa da bakacağız. Değişmesi gerekiyorsa değişecek. Kayışımızı alalım Baran Usta. Alırız abi. Şöyle tabii ki su hortumları sökülecek. Şuradan da kurtarayım. Ve dizilimi de önemlidir. Bunu da kenara doğru alacağız. Bakacağız, durumuna değişebilir. Su hortumlarının yine sekmanları çıktı. İlkini çıkardın. İkinciye gel Baran Usta. Çıkardıysan alalım Baran Usta. Su bidonumuza da girişi var bu. Su hortumumuzun tamamen dışarıya alacağız. Daha sonra yine takılırken bunları kontrol edeceğiz. Herhangi bir problem var mı diye. Klipslerini de geçirdim. Şu an direksiyon yağ pompasına geldik. Yavaşça gevşetecek ustamız. Evet, şu anda gevşedi. Altına bir leğen koyarsan daha iyi olur. Çünkü yavaş yavaş damlayacak. Bunlar değişebilecek. Yine yağlarımızdan birkaçı direksiyon yağımız yenilenecek. Şöyle göstereyim. Rekorumuz çıkacak. Alt ve üstünde yine bakır pullar mevcut. Kaçağı önlemek için. Takarken bu noktaları unutmayalım. Unutmayız abi. Rekorumuz çıktı. Tamam, pulu diğer üstünde, onu alabilirsin. Arkadan da yine yağ geri dönüşü var. Bunu da almamız gerekli. Yavaş yavaş geliyor bu da arkadaşlar. Bu hortumumuz da güzel bir şekilde çıktı. Leğenimizi koydun. Koydum tabi abi. Yani şu an aşağıya akan herhangi bir şey yok. Yok abi. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Tüm bağlantı cıvataları söküldü. Arkadan tutan ayağı da söküldü. 19'un bir cıvata da yine sökülüyordu. Hemen götürür bak. Akıyor. Götür. Sıradaki işlem ise arkadaşlar, burada şarj motorumuz var. Şarj motorumuzu da alacağız. Bunları dışarıda da alabiliriz. Ancak motoru dışarıya alacağımız için şase bölümüne işte herhangi bir noktaya zarar vermesini istemediğimiz için bunları alacağız. Şarja geçmeden önce arkadaşlar, marş ve şarjı sökmeden önce öncelikli olarak artı bağlantımızı çıkarmamız lazım. Yoksa şase yapabilir. Buyur usta, sök. Artı bağlantısını kesiyoruz. Alabilirsin somunlu Baran. Oradan da artılara tabancayı yerine koyup artı bağlantılarını çıkaracağız. Şimdi şarj ve marş motorlarını sökebiliriz. Herhangi bir şase yapma ihtimali yok. Onu kenara al Baran. Tamam, plastiğin içinde dursun. Alttaki civataya giremediğimiz için burada bir rulmanımızın sökülmesi gerekti. Civata meydana çıktı arkadaşlar. Hemen şu kısımda görünüyor. Bunu da söktükten sonra şarj motorumuz artık ayrılacak. Bir detayı fark ettiniz mi bilmiyorum, ancak üstten çıkan civata alta göre kısaydı.
Şarj dinamosu, şarj motoru. Baran bunlar pislik görüyorsun. Abi ben de o iş, sen rahat ol ya. Şarj motorunu söktük, sıra geldi marş motoruna. Marş motorunun kontak ucu ve artı bağlantılarını sökmemiz lazım. Burada önemli detaylardan birisi aküden gelen artıyı motora dağıtan kablomuz vardı. Hemen bu kısımdaydı. Bunu söktük şase yapmaması için. Şarj ve direksiyon pompamız öncelikli olarak V kayıştan ayrılarak aslında söküldü. Şanzımanın çevre civatası hem marşı tutuyor hem de şanzımanla marşı birleştirmiş oluyor. Motorda birleşim olmuş oluyor. Şu an 2 tane civatam kaldı. E12'lik. İstersen yaklaş Baran, burayı da çekebilirsen. Aracımızın motoru hasta olduğu için hiçbir noktaya zarar vermeden bazı noktaları boşaltmaya çalışıyoruz. İstersen ışığı al, sen kendine göre ayarla. Görünüyor mu Baran Baba? Görünüyor. İlk olarak zoru söküyoruz her zaman. Kolay çünkü her zaman sökülür. Motorumuzu sökmemizdeki amaç, aracımızda ses var. Büyük ihtimalle krank bölümünden motor komple pilav gibi dağıtılacak. İşlemleri hep beraber göreceğiz ama motoru çeşitli bir şekilde, yani farklı alabiliriz. Motoru travesle beraber alabiliriz. Şanzımanla beraber alabiliriz. Bizim burada izlediğimiz yol üstten arkadaşlar şanzıman bağlantılarını ayırıp tesisat motor üstünden herhangi bir tane kablo dahi şöyle soketi çıkarmayacağız. Motor kontrol ünitesinden direkt tesisatın ana kablosuyla beynini çıkaracağız. Tesisatı üstüne atacağız. Diğer kalan işlemleri dışarıda, yani tek tek soket çıkması gerekiyorsa hepsini dışarıda gerçekleştireceğiz. Şu an marş söküyorum. İşlemler ilerledikçe devam edeceğim. Normalde kamerada ben oluyorum ancak arkada olsun, dışarıda olsun birçok aracımız var. Baran'la beraber yürütmeye çalışıyoruz. Ustamız da birazdan katıldığında daha detaylı videolar çıkacak. Burada fren ve stramımızın hortumunu da sökmüş olduk. Boşalttık arkadaşlar. Alttan bayağı bir işlem yapıldı. Hemen burada motor kontrol ünitesi, beynimiz tesisatla beraber dışarıya çıktı. Birkaç çevre civatamız var. Marş motorumuz var. Bir tane boru ver Baran şu anahtar için. Marş motorumuz da çıktı. Bu bölüm tamamen boşaldı. Motor neredeyse yalın bir hale ulaştı. Alttan egzozları da gevşeteceğiz. Çevre civatası şu an gevşedi. Ustamız eliyle basit bir şekilde alacak. Tabii bu noktada türbün cıvataları da önemli. Türbün cıvatalarını unutmuyoruz, yoksa şanzımanla motoru birbirinden ayıramayız. Tabii şaseden motoru ayırabilmemiz için de şurada arkadaşlar kulak bağlantı somunlarımız var. Sağlı sollu. Bunları da birbirinden ayıracağız. Şimdi şöyle bir detay da göstereyim. Motor kontrol ünitesi söküldüğü zaman arkadaşlar bu beynimizi sağlam ve dikkatli bir şekilde herhangi bir zarar gelmeyecek bir noktaya almamız gerekiyor. O yüzden bunu da masamıza aldık. Duruyor böyle. Egzozumuzun katalizör bağlantı ayağı da şu an sizlerle beraber sökülüyor. Burada normalde bir adet sacımız olur arkadaşlar. Ustamız bunu da sökmüş. Türbün cıvatalarını rahat bir şekilde görebilmek için bu sökülen ayağımız da partikül filtre katalizörü tutan önemli ayaklardan bir tanesi. Sadece egzoz bağlantısı sökülüyor sağ tarafta. Şöyle. Aynı zamanda burada bir adet çevre civatası mevcut. Tabii zor bir nokta arkadaşlar. Dar alandan çekmeye çalışıyoruz. Ayrıca türbün civataları şöyle göstereyim. Söküldü. Bu da ayrılmış oldu. Yani şanzımandan artık bağımsız bu çevre civatalarını aldığımızda işimiz neredeyse tamam olacak. Gevşeyen arkadan giren civatamızı sarıyoruz. Dilin sürtüştü be abi. Olur arada oluyor. Doğru, benim de oluyor. Bayağı rahatladı gibi civata. He, geleyim. Evet, sesini duyduk. Civatamız. Şöyle göstereyim. Civatadan söküldü. Çevre civatalarımız bu şekilde. Önemli soketlerden bir tanesi. Motor söküldüğünde elektronik kontrol paneliyle beraber tesisat bu şekilde gelirken şanzımanımızın da ana soketini çıkarmış bulunuyoruz. Bunu da yine motora doğru verdik. Tabi aracımız aşırı bir yağ kaçağına sahip. Bunlara dışarıda daha detaylı değineceğiz. Her yeri kötü durumda arkadaşlar. Daha önce aracımız V kayış koparmış. Buradaki ipliklerden görünüyor. Ve burada bir adet sensörümüz var. Isıtıcı sensör. Bunu da koparmış. Bunu da değineceğiz. Artık şanzımanla motor ayrılması gerekiyor. Bu yüzden de çevre civataları sökülüyor. Gevşettiydim, o yüzden küçük cırcırla söküyorum. Bu da yine çevre civatası. Farkındaysanız bazıları kalın arkadaşlar. Bazıları bu şekilde ince inceler alt kısma geliyor. Bilginiz olsun. Ne?
Şanzıman üstüne düşmesin oğlum. Ne bileyim abi, korkutmayın beni. Düşer son civata. Yukarıda 2-3 tane daha, bir tane daha olması lazım bunlardan. Ben öyle biliyorum. Hepsi söküldü onların. Hadi bak ayrılıyor şanzıman. Şuradan göstereyim, elini çek bakayım. Ben o zaman şöyle bir çekileyim. Şanzıman ayrılıyor Baran. Kendine mukayyet ol. Kendine dikkat et. Siz de abi hakkınızı helal edin ilkten. Zor oluyorsa alttan gir sök. Daha iyi olur. Şanzımanın alt tarafına gir, oradan sök. Yok yok, burası çok iyi ya. Hem serin. Serin mi? Serin. Oradan şanzıman gelirken takılır. Altına gidip üstüne düşsün. Usta o zaman ben ölürüm. İyice ayrıldı. Bayağı ayrıldı hem de. Diyor ki artık beni salın. Ben ayrılmak istiyorum diyor. Yok şöyle diyor. Ya kardeş beni salın gidin, anasını satayım. La beni salın ya diyor. Bu da Ankara şivesi olsun. Sen nerelisin? Ben Karslıyım abi. Ama Aran usta ayrıldı o. Artık Evet, sökülmüyor. Tamam yeter. Gelmiyor. Kasta için biraz kastıracağız. Öyle sökeceğiz ama ara bağlantıya baktığımızda dişten kurtuldu. Artık söküldü. şurada Tamamız. da türbün civatalarımız var. Görüyor muyuz bilmiyorum. Görüyoruz evet. Düşürdük. Ha düşürdük. Düşürdünüz. Takarken yapsaydınız bu hatayı. Motor çıkacak. Aracı indiriyoruz. Artık liften dışarıya doğru çıkaracağız ve motor dışarıda işlemlere devam edilecek. Orta çağ kölesi. Orta çağlardaki köleler gibisin. Devam. Kaldır abi. Usta burada bir şey yok ya. Bitti. O zaman dönüyor. Buradan da motor çıktıktan sonraki görüntümüz bu şekilde. Şanzıman yalın bir halde kalmış durumda. Burada yine travers, direksiyon kutusu vesaire var. Önemli detay, direksiyon kutularımız bozulduğu zaman aracımızın ya motoru ya traversi inmesi lazım. Zor bir işçiliği vardır. Aracımızda yine aşırı yağ kaçakları olduğu için buraların komple güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Bakın buralar komple yağın içinde. Soğutucumuzun üstü yine aynı şekilde. Devir daimimizde aslanmalar mevcut devir daimimizde. Yine turbo bölümünde aşırı arkadaşlar yağ kaçaklarından dolayı oluşan çamurlaşmalar var. Çift turbo olduğunu söyleyelim. Bakın çift turbo, altta büyük, üstte küçük turbomuz mevcut. Burada da turbonun büyük bir wastegate'i bulunuyor. Tamamen söküldükçe hepsini sizlerle paylaşacağız. İşlemlere başladık. Motoru masaya alarak devam edeceğiz ve sizlere de tüm detaylarını paylaşacağız. Öncelikli olarak tabii ki motorun sağlam bir Kaldır abi. şekilde kalması gerekiyor. Askıda da kalarak devam edeceğiz. İşlemlere ilk olarak usta enjektör geri dönüşlerinden başladık. Bu şekilde beyaz kilitlerimiz yukarıya doğru geliyorlar. Gevşeteyim mi usta bunları? Gevşet. Gevşetebilirsin Baran. Geri dönüşler dikkatli bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bunlar maalesef kırıldığı zaman tekli olarak satılmaz. Bir bütün halinde satılıyor. Birebir orijinal de bulamıyorsun. Baran ustamız da burada enjektörlerin rail borusuna giren rekor kısımlarını söküyor. Geri dönüşlerimiz çıkıyor ve rail kütüğünden de ayrılacak. Enjektör kısımlarını sökerken de birazdan dikkat edilmesi gereken bazı noktaların olduğunu göstereceğim. Rail borusunun 17'lik somunları güzel bir şekilde sökülüyor. Tabii bu işlemler yapılırken en önemlisi yağ pompası arkadaşlar. Bu işlemlerde zaten yağ basıncımız düştüğü için başımıza geliyor. O yüzden bunlar tabii ki parçalandıktan sonra dışarı çıkan işlemlerde göreceğiz. Enjektörlerin geri dönüşleri çıkıyor. Bu şekilde kenara doğru aldık. Galip Hoca onları bize gönderdi. Çıktı. Bu şekilde Hayratını okuyucu tamamen çıkartıp sensörümüz. gönderin. Biraz önce enjektörlerin dikkat edilmesi gereken noktasını bahsetmiştik. Sökelenle. Geri dönüşlere dikkat edilmesi kıracak. gerekiyor. Ne biçim isim ya? Tam bir köy ismi ha.
Ha, havalar çıkıyor gördün mü? Köpürüyor evet. Köpür köpür. Susurluk ayranı gibi. Susurluk hayranı gibi neymiş? Susurluk ayranı. Köpür köpür. He köpür. Evet bu rekorlarda çıktı. Enjektörleri artık bağımsız, sadece enjektör soketleri var. Enjektör soketlerimizde kontrol Ben ünitesinden şuradan gelen, sen ECU'dan başlasana. gelen sistem verilere göre arkadaşlar sıralamaya göre açılıyor. Bu soketleri de Zaten kırmıyoruz. daha önce isimleri görmüş. Evet sökülmüş daha önce. İkinci enjektör, dördüncü enjektör, 5. Usta bırak onu ben sökeceğim. Hadi. Evet, sıra geldi. Soketi kırık ve Japonlanmış bir soketimiz var burada. Beygir müşürünü ya kıracağız, ya soketi kıracağız ya da bir şekilde çıkaracağız. Başka bir alternatifim yok benim. Yani ya herro ya merro. Çıkardım vallahi, bırak. Japonlar gözüküyor zaten. Evet. Beyaz beyaz Japonlama yapılmış. Burada da arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken tesisatımızı tutan şöyle küçük küçük E6 mı o Baran? E7 abi. E7'lik tostluk cıvatalar var. Ya her şeyi seviyorum. Şuradaki küçük bir kelepçe var ya, bunu hiç sevmiyorum ben ya. Niye öyle usta? Tornavida tutmuyor, lokma tutmuyor. He o kelepçeyi ben de biliyorum. O da kötü ya. Biliyor musun? Biliyorum. Ağrıyor böyle. Gördüm. Son cıvata herhalde Baran Usta. Abi. Tesisatımızın son cıvatası sökülüyor. İlk olarak tabii ki yakıt sisteminden başladık. Soketlerini çıkardık, rekorlarını söktük, geri dönüşlerini söktük. Şu anda da tesisat bölümünü söküyoruz arkadaşlar. Ustamız orada ne yapıyor? Orada bir şey var. Şurada hemen yaklaştık. Burada bir selenoid arkadaşlar. Emişle alakalı bir durum. Usta ben 8 dokuna getireyim mi şunları sökeyim? Hemen bu kısımda yine tırnaklı bir hararet müşürümüzün sekmanlı klipsini çıkardık. Bunlar kızdırmalar. Kızdırma soketleri. Şu an geldik arkadaşlar. Baran ustamız enjektörleri tamamen çıkarmak için 8'lik somunlarını söküyor. Birini gevşettiğin zaman diğeri de öbür otomatikman gevşer. Krank okuyucumuz. Krank okuyucu sensörü çıkmış oldu. Tabii ki bu yolda çıkarsa bu soketiniz, marşı basar, motor döner ama araç çalışmaz. O torstuk usta. Bak bunu buradan da torsluk diyorsun da PVC valfinin altından elektrik tesisatı sıkışmış, buradan almışlar. Tesisat ve klipsi deliği burası bak. Bu Evet. klips buraya girer, bu bunun altında bak. Zaten buradan görürsün ısırdığını. Hata var ya hani bir tane. Hata bu. Burada turboya dair emişler, valfler, Senenek var. elektrik tesisatı, selenoide girenler. Partikül Şimdi. elektrik tesisat var. Çek, söylemem değil, göreceksin bak bunu. Buraya takmamış ama cıvata arkada bak, gördün mü? Evet görünüyor. Baran sen mi yaptın bunu? Yo usta ben yapmadım. Sen mi yaptın usta? Yok. Kim yaptı? Arif Demek abi, ki sen bir mi yaptın? eksiklik var arkadaşlar. Bazı eksikleri tabii ki gördükçe de sizlerle paylaşıyoruz. Enjektörlerimizin 8'lik somunlarının söküldüğünü paylaşmıştık. Sen nasılsın abi? Ben seni bekliyorum. Ben seni bekliyorum usta. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Cirgalan. Evet burada arkadaşlar bir taraftan sökülüyor, bir taraftan da çektirme işlemimiz gerçekleşiyor. Bakır puluyla beraber geldi. Enjektörler ne zaman işlem gördü bilmiyorum ama bayağı bir paslanmalar mevcut Biz buralarda. revizyona göndeririz, işimize garanti alırız. Çırgalan sporu biliyor musun abi? Neyi? Çırgalan spor. Çırgalan ne lan? Cirgalan. Çırgalan usta. İşte Arif abi. Ben bilmiyorum. Onu ben aklımdan geçirdiydim yapacaktım ha. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde bir çektirmenizin olması kolay bir şekilde çıkmasına sebep verir. Bakın bu basit bir şekilde çıktı ancak bazı araçlarda inanılmaz zorlayabiliyor. Enseyi bile hoplatıyor, gördün mü? Baran onu vururken parmağını da ucuna koy lan daha kolay çıkar. Vallahi abi sen koy bakalım ne oluyor. Ben bilmem. Ben de bilmiyorum. Burada da herhalde son somuna geldik. Evet abi şu an bitmiş bu. Bu şekilde ayarlıyoruz. Enjektörümüzün rekor bölümüne geliyor ve bu Sen şekilde ver çıkıyor. öbürünü de ben çıkarayım. Evet son enjektördeyiz. Artık yakıta dair enjektör bölümlerini bitireceğiz. 6. bölüm arkadaşlar burası. Niye tutmuyor? Bu tutmuyor evet Sen onu gel göremiyorum. tutuyor musun usta olmaz.
Ağırlığı da var. Buraya değiyor. Bunda bir eğrilik var herhalde bak. Var aynen. Yamuk duruyor. Dikkatli bir şekilde bakıldığında Hadi daha büyük önceden hareket. eğilmiş. Bakın burada da tozlar görünüyor arkadaşlar. Enjektörün geri dönüşü kırılmış. Enjektöre daha önce işlem yapıldığını söylemiştik. Bu yüzden dolayı çektirme girmedi. Bunun bir yerde o iş yapıyor. Baksana belli zaten usta ilk oldu. O enjektör değişime bile gidebilir. Tut, Değil. bir dakika şöyle düz tut. Sağa doğru bakıyor. Bu bizim bu araçlarda patlak olduğu zaman duman atar ve yağ yakar aracımız. TVC valfimizdir. Kartel havalandırma tarzında karbüratör kapağının havalandırmasını ve turboya doğru gönderir buradaki motor basıncı buharını. Peki gerekli bir parça mı usta? Yapmış adam demek ki gerekli. İstersen iptal et. Olur mu? Olur. He, yağ kaçırmaz yani. Bu şekilde çıkarmış olduk. Bunlar tabii ki M57 olsa da Evet buraya gelelim. Istırılan yeri gördük mü? gördük usta, evet. Bayağı kötü durumda. Zamanla o Bu burada olması gerekir böyle. Burada bunun altında değil. Biliyorum ben. hemen arkasına bir tane Torx veya Yıldız bir şey var Baran. 10 tornavidamızı. Burada onluk cıvata sökmek için kullanıyoruz. Burada havalandırma gibi yani turboya. Ver oğlum ver bir daha ver bir daha ver bir daha ver. Aksaray, Bak bizi kim diyor? Aksaray diyor ya. He biliyorum. Kim diyor değil mi? Şey ya. Çiçek Abbas diyordu. Burada ise ustamızın çıkarmış olduğu partikül filtresiyle alakalı fark basınç sensörü. Tabi burada bir sürü emiştir, kablodur, bunlar takılırken hepsinin kendi noktasına takılması önemli detay arkadaşlar. Onlar- Sağ taraftayız, egzoz bölümündeyiz. Onda baca ver, onda baca ver. Turbo ve wastegate bölümlerini görüyoruz. Verir mi? Gire. Ucunu al Baran. Evet, o da güzel bir şekilde söküldü. Yine orada bir selenoid valfimiz var. Emiş hortumlarının da girdiği. Bakın komple emiş hortumlarıyla motorun ön tarafına doğru gitti. Fren vagumunun olduğu bölüm. Selenoid mi yoksa selenoid mi? Selenoid. Yine elektrik tesisat grubuyla alakalı motor bloğunun arkasına gelen burası şanzıman bölümüdür. Tesisat sökmek yine ve boşlandı. ölümdür. Üstünde tabii ölüm bunları sökmek. O yüzden dışarıda kolay bir şekilde sökülür. Ray basınç sensörümüz. Aracın geç çalışıyorsa, Manisa 57 BMW'lere sahip bir aracınız varsa ray basınç sensörünüzde problem olabilir arkadaşlar. Tabii tesisatlarda da problem olabilir diyelim. Şimdi ray basıncımız tabii ki önemli dedik. Ancak şu an sökülmesi gereken rail kütüğü arkadaşlar. Alabilirsin Baran Usta. Yok o almasın kırıyor bunu. Kırıyor mu onu? Usta ayıp oldu ya. Nereye kırdım ben ya? En son yine emiş hortumlarının son giriş noktasını çıkardık. Şöyle göstereyim. Tam klimanın oradan bağlantısını kestik. Götürebilirsin. Klimanın da soketi çıktı. Turbomuz çift turbo olduğu için tamamen revizyon olacak. Bunlarda turbo önemli arkadaşlar. Tesisata ayırdık. Hemen sökmüş olduğumuz sokette şunun alt kısmına giriyordu. Araçlarda veya tüm araçlarda en önemli parçalardan bir tanesi şanzımanımızın yağ soğutucusu. Patladığı zaman size bir bütün şanzımana mal olabilir. dakika. Çok büyük masraflar edebilirsiniz. Tut usta. Tamam, aldık bunu da, şanzımana kadar uzanıyor. Burası şanzımana giriyor arkadaşlar. Yağ soğutucu. Al. Al. Karterimizin yağ seviye sensör müşürü kaldı. Sağ solum basmalı gözüm görmüyor. Sağ sol basmalı aynı. Bu da çıktı arkadaşlar. Burada da BK işimizin şeyi var abi. VK işini yani hatırlarsan. VK için kopmuşları var. Bak abi. Şöyle. Teşekkürler bana. Ne demek abi? Vazifemizdir. Yardımcı olmaya çalıştı ustası. Hadi şey var ya. Ney var ya? O tamam. Tık. Ne dedi? Göster bana. Papağan niyetine. Bu şekilde de su borumuz da çıkmış oldu. Giren su borumuzu sökelim.
Soğutucu, Egere soğutucusu. Onu da alalım. Ondan sonra radyatörden gelip termosa giren radyatör alt hortumunu alalım. Şunu alayım mı usta? Neyi? Ben bunu alınca oraya gerek var mı ki? Ne bileyim vardır. Komple alacaksan var ki bence. Hadi ver önce ya. Başardın bana. Sizin çırağınızın abi yani pek şeyiniz yani. Şeyimizde değil mi? Dur. Bulamadım ya abi. Şaşılacak bir şey değil yani. Şimdi buldum. Baran Burası- burada da bayağı bir BMW var. Burası komple beni bekliyor abi. Bir de şurayı. Bu tarafta Porsche desen oğlum. Ne? Bu tarafı da Porsche'un diyeceksin. Tamam ya. Porsche Cayenne mi var orada? Heh. Şurası da abi komple Porsche Cayenne. Gördüğün gibi. 3.0 ve 6. Evet burası da 3.0. Cayenne bitti mi usta? Cayenne bitti abi. Onun bir yol testini yaptım. Bir daha yapacağım. Ondan sonra ufak tefek parçalar tamamlayacağım. Sıkmalı yavrum, sıkmalı bak. Aha yapma üstüne. Ha. Bir daha var orada. Çıkar mısın? Tamam bana. Bunda 5 beter olmuş. Ne olmuş? 5 beter olmuş. 5 kuruş. Bakayım usta. Şu hortumun da haline bak. 5 kuruş meymenet kalmamış yüzümde ya. Allah aşkına ben o kadar meymenetsiz bir insan mıyım usta? Kalbimi kırıyorsun yani. Ya ne yedim, meymenetsizim benim. Sağ olasın. Meymenetsiz olalım da sadece sizin meymenetsiziniz olalım. Başkası kabul etmez. Orada yine bir emiş, komple emiş hortumlarıyla donatılmış bir motor. Devam et Baran, onu da ekle parçalarımıza. Al Cemile mi? Aldım usta. Hatırlıyor musun abi? İlk geldiğim zamanda bir tane BMW yapıyorduk. BMW miydi ya o araba? Evet BMW'ydi. Korktun değil mi? Yok korkmadım. Şöyle ayağım kayıyordu. Ne diyeyim sana abi hatırlıyor musun? Bir de ne videoda da var hatta. Şöyle koşuyordum bacaklarımı tam şuraya vurdum. Gene aynı mevzu olacaktı. Hadi dur. Olacaktı. Evet. Olacaktı. Ne yapalım abi? Devam ki. Biz de böyle alışmıştık yani. Ne öyle? Beni Kayseri'de zannedecek. Artık motorun üstünde herhangi bir elektriğe dair kablo, tesisat grubu kalmadı. Bakın bütün hepsi bu şekilde dikkatli bir yere Hadi. koyuyoruz. Başına bir iş gelmesin Baran Usta. Onun resmini çekelim de. Elazığ'a selam olsun. Hüseyin Bey'i aynı tesisattan arıyoruz. Evet, mazot bölümlerinin birkaç parçası da var. Burası tabii ki mazot pompa, yüksek basınçlı pompanın olduğu nokta. Burada rekorumuz var. Altında üstünde pullar mevcut kaçağı önleyebilmemiz için. Bakın böyle rekor cıvatasıdır arkadaşlar. Al hortumları götür oğlum. Ve bu şekilde mazot pompasının hortumları da çıktı. Motor artık bir gövde halinde arkadaşlar. Bir gövde haline ulaştık. Bunları da bir alayım. Ve herhangi bir aksam kalmadı. Elektrik tesisatı, hortum, boru, su hiçbir şey kalmadı. Bir soğutucu bölümü var. Turbo egzoz bölümü var. Ardından motorun ana iç gövdesine ulaşır. Yanıma. Uzun kol. Yağ soğutucumuz kütüğüyle beraber filtre, kütük, kapak hepsi geliyor. Ya Birçok BMW'cinin problem yaşadığı parça da Çabuk bu. gel buraya. Şöyle göstereyim. Yağ var yine koy. Sen de öğren. Bana öğrettiler usta. Öğrettikleri ilk sende kalsın. O zaman git orada çalış. Arkadaşlar usta orası kapandı ya. Ben de. Anca dahım topladılar sana hadi. Hadi götür. Burada ise Ege'mizin manifold çıkışı. Havşalı tarzda bir borudur bu. Bu ne biliyor musun? 6 ay ya. Bu ne bu? Son mu? Hadi git. Ne abi civata Egere valfi. Civatayı al. Civatayı al Baran. Egere'miz de çıktı. Soğutucusuyla beraber devam ediyoruz. Burada neler var? Fren vakumu var, termostat var, devir daim var, krank kasnağı var, turbolar var. Sıra ise fren vakumundan devam ediyoruz. Egzantrikten almış olduğu hareketle frenimizin yumuşamasını sağlıyor arkadaşlar. Alt ayağıyla birlikte. Tabii Egere'nin alt ayağıyla beraber kendi gelmiş oldu.
Vagumda çıkıyor. Yine M57'lerde sıklıkla karşılaştığımız fren vagum problemleri de olabiliyor bu parçayla alakalı. Ses de yapabiliyor. Ses aramayalım. Al çok bilmiş. Şöyle bir ucunu göster. Nasıl çalıştığını da göstereyim. Bakın burası egzantrik milinin şu çentiklerine giriyor. Beraber çalışıyorlar. Tamam devam et. Yani burada bizim termostatımız çıktı. Termostatı götürebilirsin. Gövde bölümü. Bu araçlara özellikle arkadaşlar NF mavi antifriz kullanın. Yoksa özellikle yeni kasalarda problem yaşarsınız. Hararet sorununuz bitmez. Problem yaşarsınız. Baran çek elini. Devir daim çıkıyor. Su pompamız. Yine soğutma sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi devir daim. Kopan kayışlar dökülüyor. Şurada zaten sıkışmışlar evet. V kayış bunlar arkadaşlar. Toplamda 4 tane krank kasnağımızı tutan civata var. 2 kanalı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sökerken de üstündeyken bunlara çokça kez değinmiştik. Krank kasnağını alıyoruz. Özel bir aparatı var. Özel aparatla da krank kasnağını çevirerek motoru çevirmiş olabiliyoruz. Bu aparat da önemliydi. Keçede var, ön kapakta var, kartelde var, arka keçede var. Silindir conta sökülecek. Yani demek oluyor ki bu usta tüm takım conta, emme conta, egzoz conta, turbo conta hepsi elden geçmesi gerek. Klimada problem var. İlk civata çıktı. İkinci civata çıktı. Emmenin hastalığı usta. Evet, radyatör giriş borumuzu bunu mutlak ve mutlak her sökümünde değişin arkadaşlar. Kesinlikle aksatılmaması gereken, sürekli su kaçağı yapan, özellikle silindir kapağının birleşim o-ringinden kaçırıyor. Problem yaşayabilirsiniz. Contada Kapakla zaten seviyor seviye. olmuş. Evet. Şunu söylemek istiyorum usta. Yani O zaman geçen bir buradan devam araçla edelim. karşılaştık. O boruyu söktürdü, kaçırıyordu. Sıvı conta yaptırmaya çalıştı bize. Bey. Ya isim vermeyelim de yani yanlış işlemleri bize zorla yaptırmaya çalışıyorlar. Ben de dedim ki yapıyorum, istediğini yapıyorum. Kaçırırsa bir daha sökmem. Sen yap kaçırmaz dedi. Yaptım. Bir gün sonra akşam, aradı. bir gün değil abi, akşam ben 8 gibi evdeyim, beni aradı. Buyur. Ya yaptığımız yerden su akıyor, bir gelip bakabilir miyim? Ben sana ne dedim? Bu olmaz. Bu değişecek. Contası bitmiş. Yok, sıvı conta koy. Koydum mu koydum. Hakkımı verdin mi verdin. Bu saatten sonra yapmıyorum, başkasına git dedim. Araba da yani böyle 6 kasa 2013-14 model bir BMW. 16 model. 16 mıydı? Yani Şunun aynı motoru. değmez usta. Değil. Yeni Değmez. nesil. N57 motordu. Değmez yani. Burada ise motorumuzun üst karbüratör kapağını alma zamanı geldi. Baran'ı beklersen ben daha çok beklerim. Elimden al. Ondan sonra diyor ki ver ben sökerim. Elimden alıyorsun ama. Seni bekleyeceğim. Ben sözümü sizi bekliyorum. Sen bekleyeceksin. Tamam. Yoksa git öbür motorda sen sök yürü. Aynısını diyorsun. Sıradakini. Motoruna bir de getir. Şurada bir tane eksiğimiz var. Orada da hortum olduğu için turbonun yağ giriş borusu. Panca girmiyordu ama usta. Tabanca girmiyorsa alternatif üret. Enjektörlerin şu civatalarının da sökülmesi lazım. Enjektörler üstlerine montaj oluyordu. Söktük abi onlar da. Kemik söktük. gibi olmuş. Kemik gibi genellikle yapışıyor ve zor çıkabiliyor bu. Neredeyse bıraktı sayılır. Onu da yine parçalarımızın bölümünü alalım. Şöyle göstereyim. Kemik gibi olmuş bir conta ve külbütör kapağımız var. Yine külbütör kapak contası da değişmesi gerekebilir. Set halinde abi. Motorun contam. iç kısmına bakalım. Motorun iç kısmı bir dizel araca göre orta seviye görünüyor. Çok güzellerini gördük 3 çünkü. nokta. 3 puana veriyorum.
5 üstünden Beş 3, 10 üstünden, üstünden, beş üstünden. 10 üstünden 10 üstünden 6. 6 evet. Klima kompresörümüzün de dışarı çıkması gerekiyor. Herhangi bir işlemimiz yok bu kompresörle alakalı. Bizi bekleyecek. Buradan bize bak. Tut usta. Bir daha mı var? Burada 2 tane rekor sökeceğiz. 2 tane girişimiz var. Buraya bir T koymuşlar. Şöyle bir T. Şu T'den de çıkıyor. Arkaya doğru gidiyor. Kartere dökülüyor. Geri dönüş bir tane. 2 tane de girişimiz var. Çünkü 2 tane turbomuz vardı hatırlarsanız. Şöyle altlı üstlü yani bakır pulları bulunan 2 tane rekor civataları mevcut. Tamam. Tamam o da geldi. Geldi mi oğlum? Geldi usta geldi. Bu da geri dönüşün Bu da rekoru. direkt yağ pompasından turboya geliş. Usta sanki neden? Buradaki bağlantıları söküyoruz. Neyi söküyoruz? Buradan turbo bağlantısını söküyoruz usta yani. Hangi turboyu söküyoruz acaba? Küçük turboyu. Ha, Yok. Yok evet küçük turbo. Bir turbo yani. Evet bir turbo. Twin turbo değil. Twin turbo 2 tane büyük turbodan oluşur abi. Burada yine bir kelepçemiz var. Bu kelepçeyi de şu an gevşetmiş pozisyondayız. turbomuzun geri dönüşü. Hemen buradaki bağlantılarımız var. Bağlantıları sökeceğiz. 11'lik civatalar mevcut, saplamalar mevcut. Tut Baran turboyu. Bu civatadan sonra arkadaşlar turbonun küçük olanı çıkacak. 5 halyanlık bir civata daha V kayış kopan D kayışı hala her noktada görüyoruz maalesef tozdan dolayı. Ne V O pulu da unutma. Tamam. Tamam mı? O pul da önemli. Sonra bulamaz. Onları zaharken bulamazsan ben ona sorarım. Adını biliyor musun Baran? Ha biliyorum da abi. Çıktı. Burada yine birleşim borularından o-ringlerimizin sağlam olması gerekiyor. Klimada bir kaçak var. Klimada kaçak var. Evet. Yeşiller klima bak oraya bana diye. Burada da bir ayağımız mevcut. Turboyu tut Baran da. Ne olur ne olmaz. Borumuzu tutuyor bu. Yoksa bir adet turbon olur. Haberin olsun. Mokok abi. Bulaşık makinesini getir evden Baran. Anam sonra beni keser. Bak. Niye bu da yıkanması gerekiyor? Baksana her yeri simsiyah olmuş. Gri olan parçalar. Halleye ver. Dur ya. Altı çek de çıktığını gör. Şöyle göster Baran. Bir adet küçük turbo. Al bunu 1.3 multijefe tak. Devam. Yok abi pek uymaz. İş görür. Devam et. Görür. Şaklanır hadi. Şunu takarsak ne olur usta? Bunu da takarsak uçar bir daha durma. Uçak gibi bir şey olur herhalde. Abi hani 1.7'lerde yazıyor ya matkaps. Ben tutuyorum zaten. Bastır Ankara gücü. Ben sen miyim? Sana tut demeden, yap demeden yapmam bir şey. onunla beraber. Genişledim ora. Evet. Daha konuş sokmayı ona hemen. Deliğin içine gir. Şöyle buyurun. Bu BMW'lerin turbosu, çift turbolu araçlarda özellikle Evet. turbo arızalandığı zaman motor inmesi gerekiyor diyorlar. Büyük turboyu alamazsın abi, mecbur inecek. Alan dar. Zaten tam kıvamında. Yani doğru bir iş. El aradan geçmiyor desem yeri var bu elim. Onu sürekli buradan nasıl almayı düşünüyorsun? Bazen Ya şaseyi kes ya motoru çıkar, iki yolun var. bu şimdi egzoz manifoldunun civata somunlarını söküyoruz. Gevşek olanları gördük mü? Gevşekler Var, normalde gevşekleri var. Kronik olarak bu araçlarda otomatik kendiliğinden gevşiyor. Bunu da söyleyelim. Özellikle şu görmüş olduğumuz arkaya doğru uzanan Sona somunlar, doğru. sonlarda bir gevşeme olabiliyor. Kronik BMW problemleri.
Yine farklı bir aparat. Buraları sökemedik. Bakın bunlar kolay bir şekilde söküldü. Şuna girmiyor. Bu aparatta yine çevirmeli bir tarzda bakın kolay şekilde söktü borumuzu arkadaşlar. Şöyle bir aparat. Diğerine de aynı şekilde işlemi uygulayacağız. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde gel. Alalım evlat. Alalım yavaşça. Alttan hortumumuz vardı ama Bir hortum var orada, evet. bekle. Sadece çıkacak. Sökmüştük. Bu neymiş? Ağır mı? Abi gel tut anlarsın. Devam et. O kadar şanzımanları kaldırıyorsun, ağır değil, buna mı ağır dedin? Yazıklar olsun. Contalarımız bunlarda üçlü şekilde çıkar. Bu üçlü conta setleri de değişecek. Bakın burada hiçbir şey kalmadı. Dökülme noktası var. Eski kayış parçaları hala var. Nasıl parçaysa ön kapağımız kaldı. Şurada bir gergi kütüğümüzün rulmanı var. Burada da yine bir şey kalmadı arkadaşlar. Mazot pompası var sadece. Üst alt açılacak, işlemler devam. Vay sana verdiğim emekler vay. Vay bana verdiğin emekler var ya. He. Helal olsun. Bakacağız. Anamızın ak sütü gibi helal olsun valla. Tamam. Neyse. Başaracaksın. Başaracağız abi. Ustana kadar devam. Başka hal çarem yok benim. Yağlar da geliyor. Döküz. Mecbur gelecek. Pulunu al. 2 tane pulu kaybetme yeter. Bu da önemli. Parçalardan bir kaybetmeyelim. tanesi eğilmesin, bükülmesin. Güzel bir şekilde koyalım. Önemli arkadaşlar. Volantı söktükten sonra bunu unutmayalım. Çok önemli parçalardan bir tanesi. Motoru topladık. Bunu takmadık, ne olur? Araç çalışmaz. Çalışmaz. Çalışmazsa ne olur? Motoru söken bir daha ne olur? He. Motoru bir daha sökmek Ya da- durumunda kalabiliriz. Şanzıman. Elinin yanına götür koy. Ver. Deliğin biri farklı gördük mü? Bakayım. Evet. Evet, farklı bir delik. Şuradaki burca geliyor. Baran bas geç. Elinde top. Tamam. Buna da girmez. Sök. Önlerde ne var kaldı mı? Onlarda kalmadı. Bakayım. Bir tane kalmış. Evet, tamam. İşte İyi sıkıyoruz tabi. iyi sıra. Karıştırdım yani. Hadi. Allah Allah. Sen karıştırmadık hiçbirimiz. Seni bekliyorum. Telefona bakmak için seni bekliyorum. Karterimizin son civatası da bu şekilde Baron ustamızın ellerinden çıkıyor. Karter çıkacak. Güzel. Oraya koy. Burada yine bir süzgecimiz var. En önemli nokta Mercedes CG 172 motorlarda şuradaki o-ring kırılıyor, kesiliyor, kopuyor. Aracınız hava alarak çalışıyor. Sesi arıyorsunuz. Buradan onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar püf noktalardır ama yine biz bilgilerini veriyoruz. Belki birinin çözümü olur, işine yarar diyelim. Plastiği sökelim. Çek usta. Yani bu orlikten Evet, şu o-ring'den bahsediyorum. Mercedes M272 V6 atmosferiklerde geçerli. Usta karıştım, tamam mı? Özür dilerim, bir daha olmaz, söz veriyorum.
Ben her gün söz veriyorum. Zincirin alt kısmı, yağ pompasının zincirini görüyoruz. Yağ pompamız değişecek. Hiçbir şekilde riske atmıyorsunuz ben ve yüksek silindirli araçlarda ve ilgili araçlarda diyelim. Karter contamız da orada. İstersen alabilirsin usta. Görünüyor burada. Görünüyor da Baran görmüyor bunlar. Baran görmüyor. Ben göstereyim dedim. Var ile yürü. Çöp. Sevdiğim Motor işiyor. O. 4. lira. Benim canım. Düzdük mü yatağımız? Sprey ver. Sprey ver Baran, ne olmuş göreceğiz şimdi. İlkten bir bakalım bulalım dedin. Hangi kepi sökelim dedim. Bunu sök dedin usta. O kaç? 6. 6. Niye 6'yı söyledim acaba? Niye usta? Pompa önde. Pompa önde. Önler yağlanıyor. Buraya gelene kadar yağ basıncı düşüyor. Yağ basıncı düşünce de böyle oluyor. Ha anladım. Bir dakika usta, netleyeyim şöyle. Yatağın hali ortada. Bu şey gibi ya. Umarım kranga zarar vermemiştir diyelim de. Mini Cooper. Evet usta, He, Mini Mini Cooper'a Cooper. dönmüş aynı. Evet aynı Mini Dur Cooper ha. şöyle tut öyle, bak yatağın hali ortada, ışıktan aynen öyle. Sıkıntılarını Tamam. Bak krank kötü durumda. Bayağı bir çizilmiş. Bu yatağını bir Yatağa da diğeri yapışmış bile olabilir usta. kepe yapış. Jilete dönmüş bak. Çıtırdıyor, çıtırdıyor. Buyur, yatak ne halde? Temizleyeyim. Tabii. Bu yataktan ayrılmayı deneyin ha. Buna bir yatak yorgan lazım. Ya da yastık, yorgan, piko takımı. Görünüyor mu kameradan? Çok netlem. Heh, aynen usta. Çok doğru yaptın şu an. Usta Tuttuğum yere bak, buraya bak. Çok kötü. Şurada önemli. En önemlisi burada. Burada hiç hoş değil. Krankın gözü gitmiş abi. Krank yiyecek zaten. Krank değişmesi gerekiyor. Koyu koymuş. en sevdiğim iş.